Anaharsisis, milattan önce yaşamış, Atina'nın en ünlü bilgesi Solon'un kapısına dayanıp hizmetkardan içeridekine haber vermesini ister. İçeriden gelen yanıt kibrin zirvesidir. İnsanlar ancak kendi ülkelerinde konuk olurlar. Yani medeniyetin beşiğinde dışarıdan gelen bir göçebeye, bir barbara yer yoktur aslında. Anaharsis'in yanıtıysa o kapıyı zekasıyla resmen kırık geçer. O zaman ben şu an kendi yurdumdayım. Çünkü nerede olursam olayım orası benim yurdumdur. İnanılmaz bir giriş bu. Yani Solo'nun o meşhur kibrini, o sarsılmaz özgüvenini anında tek bir cümlede paramparça ediyor. Kapıda bekletilen o yabancı bir anda içeri alınıyor ve Atina'nın en entelektüel masasının baş köşesine oturtuluyor. Solon karşısındaki adamın hani öyle sıradan bir gezgin olmadığını o ilk saniyede anlıyor. Ve Solon'un kapısındaki bu cüretkar tavır aslında sadece eğlenceli bir tarihsel anekdot değil. İskitli bir yabancının, yani içerideki kodlara kör olmayan birinin gözünden o meşhur Yunan dünyasına bakmak. Sen de kendi hayatına, kendi toplumuna şöyle bir alıcı gözüyle baktığında bazı şeyleri hiç sorgulamadığını fark edebilirsin. İnsan bir kültürün içine doğduğunda o sistemin tuhaflıkları ona görünmez olur. Ya balığın suyu fark edememesi gibi bir durum bu aslında. Her şey normal kabul edilir. Bazen içinde yaşadığımız sistemin ne kadar absürt olduğunu görmek için tam da bu yabancının gözüne ihtiyacımız vardır. Milattan önce yaşamış bir göçebenin gözlemleri bugün kendi kör noktalarımızı aydınlatabilir. Evet, felsefenin o sarsıcı gücü de buradan geliyor zaten. Fakat Solon'un kapısındaki o özgüvenin kaynağını anlamak için bu dışarıdan gelen adamın kimliğine çok iyi bakmamız lazım diye düşünüyorum. Kim bu Anakarsis? Şöyle özetleyeyim, Gnuros'un oğlu kendisi ve İskit kralı Kaduyudas'ın kardeşi. Ciddi bir asalet var yani ortada. Kesinlikle. Uçsuz bucaksız bozkırlara hükmeden, at sırtında yaşayan son derece sert, savaşçı bir halkın asilzadesi. Fakat onu asıl tehlikeli, asıl zeki kılan şey soy ağacının diğer tarafı. Annesi bir Yunanlı. Yani Anakarsis, çocukluğundan itibaren birbirine tamamen zıt iki dünyanın çatışmasını kendi zihninde yaşamış biri. Çift dilli bir zihin bu. Sadece kelimeleri değil, iki farklı dünyanın varoluş felsefesini de çok derinlemesine biliyor. Bir yanda İskit kültürünün o hayatta kalmaya odaklı, pragmatik, acımasız ve çok net yapısı var. Diğer yanda annesinden öğrendiği Yunanlıların o incelikli, lafcambazlıklarıyla dolu, karmaşık felsefi dünyası. Ve bu adam büyürken iki dili de kusursuz öğreniyor. Hatta her iki kültürün savaş töreleri, yaşam tarzları üzerine 800 dizelik devasa bir metin kalemi alıyor. O sadece uzaktan bakıp eleştiren cahil bir barbar falan değil. O, sistemin açıklarını, o sistemi kuranlardan bile daha iyi bilen bir hacker gibi aslında. Gerçekten bir hacker gibi. Atina'ya geldiğinde onların kendi argümanlarını yine onların kendi kelimeleriyle çürütebiliyor. Zaten dilimize kazandırdığı o İskit tarzı konuşma deyiminin kökeni de tam olarak bu melezlikte, bu zeka kıvraklığında yatıyor olmalı. İskit tarzı konuşma lafı hiç dolandırmadan, o süslü retoriklere falan saklanmadan gerçeği en çıplak haliyle söyleme sanatıdır. Yunanlılar saatlerce konuşup hiçbir şey söylememekte çok ustaydı biliyorsun. Felsefi tartışmalar, bitmeyen monologlar. Aynen, Anakarsis ise tek bir cümleyle masayı deviriyordu. Bu melez kimliğin ona sağladığı eşsiz perspektif sayesinde Atinalıların kendi kendilerine anlattıkları yasal yalanları saniyesinde tespit edebiliyordu. Sistemin açıklarını bulmak dedin de az önce, Atina toplumuna girdiğinde tespit ettiği o ilk büyük sistem hatasını düşünelim. Agora'daki o devasa çelişki. Yunanlılar yalan söylemeyi kanunla yasaklıyorlar. Yalan söylemek ahlaksızlığın dik alası kabul ediliyor. Ama konu ticarete, alışverişe gelince herkesin açıkça yalan söylemesini Anakarsis büyük bir hayretle izliyor. Agora'yı, yani o meşhur şehir meydanını, siyasetin merkezini şöyle tanımlıyor: İnsanların birbirini kandırdığı yer. Toplumların kendi yarattıkları ahlak kurallarını işlerine geldiğinde nasıl esnettiklerinin muazzam felsefi bir ifşası. Yalan söylemek kötüdür, evet, toplumsal bir kuraldır bu. Ama pazar yerinde kâr etmek için söylendiğinde
Yunan zihni bunu bir anda ticaretin doğası olarak rasyonalize ediyor. Kılıfına uyduruyor yani. Kesinlikle. Ve içeriden birinin bunu yüksek sesle söylemesi imkansız. Çünkü herkes o çarkın bir parçası. Herkes o yalanın bir ucundan tutuyor. Ancak bir İskitli çıkıp, siz burada dürüstlük yasaları yapıp sonra birbirinizi yasal olarak dolandırıyorsunuz diyebilir. Ama bir saniye, burada benim anlamakta gerçekten zorlandığım bir şey var. Atinalılar demokrasiyi kuran, kibre tahammülü olmayan insanlar, en kutsal mekanları olan agoraya, siyasetin ve ticaretin kalbine, kandırmaca merkezi diyen bu göçebe adamı neden şehirden yaka paça sürmediler? Nasıl oldu da bu ağır hakarete tahammül ettiler? Çünkü Yunanlılar hakaretin kendisinden ziyade o hakaretin ardındaki zekaya ve retoriğe tapıyorlardı. Karşılarındaki adam kaba saba bir küfürbaz değildi. Onların kendi mantık hatalarını kusursuz bir mantık dizgesiyle yüzlerine vuruyordu. Yani saygı duymak zorunda kaldılar. Öyle. Yunan kibri böylesine parlak bir zekayı susturmayı felsefeye bir ihanet olarak görürdü o dönemde. Üstelik haklı olduğunu içten içe bal gibi biliyorlardı. İşin garip tarafı bugün de durum çok farklı değil aslında. Ya tam da bunu düşündürdün bana. Dinleyicimiz de bugün çevresine şöyle bir baktığında aslında aynı agorayı görecektir kendi hayatında. Ne anlamda? Şöyle düşün, bugün de dolandırıcılığı yasaklıyoruz değil mi? Suç. Ama pazarlama taktikleri adı altındaki o manipülasyonları, sözleşmelerdeki küçük puntolarla yazılmış gizli şartları gayet normal, hatta zekice bulup kabulleniyoruz. Çok doğru. Yalanın adını reklamcılık koyduğumuzda onu meşrulaştırıyoruz. Anakarsis, 2500 yıl önceden bugünün plazalarına, modern alışveriş merkezlerine bakıp tam olarak aynı cümleyi kurardı bence. İnsanların birbirini kandırdığı yer. İnan ki hiç sırıtmazdı. Ve bu mantık ifşaları sadece ticaretle sınırlı kalmıyor Anakarsis''te. Sanat ve kültür kurumlarındaki o derin çelişkileri de aynı acımasızlıkla deşifre ediyor. Orada ne buluyor peki? Mesela Yunanlıların sanat yarışmaları düzenlemesine ve bu yarışmalarda jüri olarak sıradan halkı, yani sanatçı olmayanları görevlendirmesine akıl sır erdiremiyor. Bir sanat eserinin değerini o sanattan hiç anlamayan çoğunluğun oylarıyla belirlemeyi tamamen akıl dışı buluyor adam. Bak, buna biraz itiraz etmek istiyorum aslında. Sanat nihayetinde halk için yapılan, kitlelerde bir duygu uyandırması beklenen bir şey değil mi? Çoğunluğun beğenmesi o eserin başarılı olduğunu göstermez mi sence? Neden bunu akıl dışı buluyor Anakarsis? Şöyle düşünmek lazım, Anakarsis'in geldiği kültürde bir şeyin değeri onun işleviyle ve o işlevi anlayan uzmanlıkla ölçülür. Çok pragmatik bir dünya orası. Bir eyeği iyi olup olmadığını sıradan yoldan geçen birine değil, usta bir okçuya sorarsın. Mantıklı. Yunanlılar ise uzmanlığın gerekmediği tamamen yeni bir alan icat etmişlerdi, popülarite. Anakarsis'in itirazı sanata falan değildi aslında. İtirazı hakikatin oylamaya sunulmasınaydı. Sanattan anlamayan 1000 kişinin bir araya gelmesi, onlara birdenbire sanatsal bir içgörü kazandırmaz ki. Sayıların gerçeği değiştirmeyeceğini söylüyor. Aynen öyle. Uzmanlığın olmadığı yerde fikrin ne değeri olabilir ki diyor. Bu aslında demokrasinin zamanla nasıl popülizme dönüşebileceğine dair çok çok erken dönem bir eleştiridir felsefe tarihinde. Harika bir açıklama oldu bu. İşin boğasıyla oylama mantığının o uyuşmazlığı. Zaten gündelik hayattaki ritüelleri incelediğinde de hep bu sebep-sonuç ilişkisindeki uyuşmazlıklara odaklanıyor Anaharsis. Hangi ritüeller mesela? Örneğin olimpiyatlar. Olimpiyatları izlerken Yunanlıların en çok övündükleri o meşhur spor müsabakalarından çıkardığı sonuç inanılmaz komik ama bir o kadar da keskin. Güreşçileri izliyor, yağlanıp birbirine giren adamları ve diyor ki, zeytinyağı insanı delirten bir zehirdir çünkü sürünen atletler birbirine deli gibi saldırıyor. Bir bozkır insanının zihninin nasıl işlediğini gösteren harika bir örnek bu gerçekten. İskitya'da iki adam birbirini ölümüne dövüyorsa, ortada ciddi bir savaş, bir ihanet veya çok büyük bir hayati tehlike olmalıdır. Eğlence için kan dökmek, göçebe mantığında kesinlikle yeri olmayan bir lükstür. Hatta ahmaklıktır diyebiliriz onlar için. Kesinlikle ahmaklıktır. Dolayısıyla aralarında hiçbir düşmanlık olmayan iki adamın vücutlarına garip bir
bir sıvı sürdükten sonra birbirlerini boğazlamaya çalışması ancak ve ancak o sıvının halüsinatif bir zehir olmasıyla açıklanabilir. Neden-sonuç bağını tamamen uzaylı bir perspektifle, tertemiz ve düz bir mantıkla kuruyor. Bu uzaylı perspektifi şehirleşme meselesine bakışında da çok net. Yunanlıların dağda ateşi bırakıp o kadar odunu kilometrelerce yol taşıyarak şehre getirmesi, sonra o dumanı şehrin daracık sokaklarında tüttürmeleri ona çok tuhaf geliyor. Çok absürt buluyor bunu. Tabii, dağdaki o doğal, geniş ortamı bozup şehre taşımanın eziyetini anlamlandıramıyor adam. Ağacın olduğu yerde ısınmak varken doğayı söküp zorla medeniyetin içine taşımak ona koca bir ahmaklık gibi görünüyor. Zaten eğlence anlayışına dair o meşhur gözlemi de doğa ve insan ilişkisi üzerinedir. Kendisine İskit ya da flüt var mı diye sorulduğunda hiç düşünmeden şu cevabı veriyor. Üzüm bağı da yok. Ya bu cevap ilk duyduğunda biraz kopuk görünüyor insana. Flüt sorusuna neden üzüm bağı diye cevap verilir ki? Çünkü anakarsis eğlencenin araçlarını değil, o eğlenceyi doğuran yapay psikolojiyi eleştiriyor orada. Flüt, Yunanlılar için şölenlerin, şarabın ve o Dionizyak dediğimiz sarhoşluğun kendinden geçmenin sembolüdür. Anakarsis diyor ki, bizde insan doğasını suni yollarla uyuşturan, onu sarhoş eden üzüm yani şarap yok, dolayısıyla o sahte coşkuyu tetikleyen flütlere de ihtiyacımız yok. Ve şarabını, yani o üzümün insan psikolojisi üzerindeki etkisini öyle bir sınıflandırıyor ki günümüz modern psikolojisine taş çıkartır. Diyor ki, üzüm bağının 3 tür salkımı vardır. Birinci salkım keyif, ikinci salkım sarhoşluk, üçüncü salkım ise tiksintidir. İnsan doğasının o sınır bilmezliğine dair yazılmış en iyi analizlerden biri bu bence. Dozajı ayarlayamamanın trajedisi diyorum ben buna. Bak bunu dinlerken sen şu an kendi hayatını düşün. Ekran başında geçirdiğin saatleri, sosyal medyada sürekli o aşağıya kaydırma refleksini, yani doom scrolling dediğimiz o modern alışkanlığı ele alalım. Önce bir keyif salkımıyla başlıyorsun sürece, değil mi? Hı hı. Hoşuna giden birkaç video izliyorsun, beynin dopamin salgılıyor, gayet keyiflisin. Sonra farkında bile olmadan o ince çizgiyi geçip ikinci salkıma düşüyorsun. Zaman algın kayboluyor, zihnin uyuşuyor, sarhoş bir halde hipnotize olmuş gibi sadece ekranı kaydırmaya devam ediyorsun. Ve saatler sonra o telefonu elinden bıraktığında Tam o an hissettiğin tek şey üçüncü salkım. Kendinden, o boşa geçen saatlerden ve tükettiğin o anlamsız içerikten duyduğun derin bir tiksinti. Anakarsis bu teknoloji bağımlılığının psikolojisini 2500 yıl önce basit bir asma yaprağı, bir üzüm üzerinden özetlemiş resmen. İnanılmaz gerçekten, çünkü araçlar değişse de insan doğasının o haz ve tiksinti arasındaki sarkacı hiç ama hiç değişmiyor. Fakat şunu da eklemek lazım. Gündelik hayattaki bu gariplikler, spordaki o şiddet veya içkideki aşırılık falan, karada yaşanan delilikler de onun gözünde. Evet. Anakarsis'in felsefi duruşunun asıl belirginleştiği, en çok keskinleştiği yer, Yunanlıların en büyük gurur kaynağı olan denizcilikle ilgili düşünceleridir. Bir göçebe için deniz, insan aklının sınırlarının tamamen dışına çıktığı kaotik bir yerdir. Tabii, Yunanlılar için deniz, uygarlığın, gücün ve dünyaya açılmanın kalbi konumunda. Atina donanması demek, dünyanın hakimi olmak demek. Ama Anaharsis bir gün bir Yunan gemisini inceliyor, ahşap omurganın kalınlığının sadece ve sadece 4 parmak olduğunu öğreniyor. Orada böyle dehşet içinde çığlık falan atmıyor, sadece son derece soğukkanlı, buz gibi bir gerçeklikle şu felsefi tespiti yapıyor yüzlerine karşı. Yolcular ölümden ancak o kadar uzaktır. 4 parmak. Sadece 4 parmak. Doğayla inatlaşmak yerine onun sınırlarını bilmenin bilgeliğidir bu aslında. Bozkır insanı fırtınanın, toprağın acımasız gücünü bilir, ona saygı duyar. Okyanus dediğin o sonsuz kaosun ortasına, alt tarafı 4 parmak kalınlığında bir tahtayla çıkıp doğaya meydan okumak onun gözünde cesaret falan değil, ölümcül ve aptalca bir kibirdir. Zaten kendisine en güvenli gemi hangisidir diye sorulmasının sebebi de biraz onunla dalga geçme isteğidir aslında Atinalılar tarafından. Ancak o, omuz sirkip sadece şunu der: karaya çekilmiş olan. Müthiş bir cevap. Sonra o vurucu soruyu soruyorlar ona. Sence dünyada yaşayanlar mı daha çok yoksa ölüler mi? Cevabı insanın tüylerini diken diken eden türden.
Ya deniz yolcuları? Onları hangi bölüye koyuyorsun? Çok derin bir felsefi soru bu. Yani o 4 parmaklık tahtanın üzerinde sallanan bir insan ne diridir ne de ölü. Tam anlamıyla araftadır diyor. Eğer bu adamın deniz korkusu bu kadar derinse, neden bazı kaynaklar gemi çıpasını icat eden kişinin bizzat Anakarsis olabileceğini söylüyor? Denizden nefret eden bir adam neden denizcilikle ilgili böyle kritik bir icat yapsın ki? Şöyle düşün, Anakarsis denizdeki hareketi, fırtınayı ya da yelkeni icat etmiyor. O, kaosu durduran şeyi icat ediyor. Çıpayı. Evet, çıpa dediğimiz şey, o kontrolsüz su kütlesinin içinde denizin dibine atılmış bir parça karadır aslında. Çıpa hareketin değil, durmanın, toprağa tutunmanın, güvenliğin aracıdır. Anakarsis'in deniz korkusu o kadar rasyonel, o kadar ayakları yere basan bir korku ki o kaosa bir güvenlik mekanizması kazandırmak istiyor. Tıpkı yine ona atfedilen çömlekçi çarkı icadında olduğu gibi. Çarkla çıpa arasında nasıl bir bağ var sence? Şöyle, çark doğadaki o formsuz, düzensiz çamuru bir eksen etrafında sabitleyerek geometriyle ehlileştirmektir. Her iki icat da yani hem çıpa hem çark, kaosu insan aklıyla kontrol altına alma çabasıdır. O kaosu denizde çıpayla durdurdu belki ama Atina'nın o siyasi kaosunda, o vahşi felsefi savaş alanında hayatta kalmasını sağlayan yegane çıpası, karada kullandığı silahıydı bence. Dili. O keskin zekasını kelimelere nasıl ustalıkla döktüğü, kendisine insandaki hem en iyi hem de en kötü şey nedir diye sorulduğunda tek kelimeyle net bir cevap veriyor. Dil. Çünkü dilin hem muazzam bir inşa aracı hem de bir kitle imha silahı olduğunu çok iyi biliyor. Kendi tecrübesi bu. Bir toplumu güçlü bir retorikle uçurumun kenarından kurtarabilirsin veya zehirli sözlerle, dedikodularla onları kanlı bir savaşa sürükleyebilirsin. Sözün gücü. Kendi heykellerinden birinin üzerine kazındığı söylenen o çarpıcı kural da tesadüf değildir zaten. Diline, boğazına, beline hakim ol. Çok net bir stoacı, otokontrol felsefesi var burada dikkat edersen. Boğazına hakim ol, yani o ikinci ve üçüncü üzüm salkımının tiksintisine, sarhoşluğuna düşme. Beline hakim ol, arzularının ve dürtülerinin kölesi olma. Diline hakim ol, çünkü yanlış zamanda söylenmiş tek bir söz kendi idam fermanın olabilir. Ve o dilin o kılıçtan daha keskin olduğu o meşhur atışma sahnesi var bir de. Bir gün kendini beğenmiş bir Atinalı, Anakarsis'in bu artan şöhretinden ve parlak zekasından inanılmaz rahatsız oluyor. Muhtemelen de bir argümanda, bir tartışmada fena halde köşeye sıkıştığı için son çare olarak en zayıf noktası sandığı yere onun etnik kökenine saldırıyor. Yüzüne karşı küçümseyici, aşağılayıcı bir tonda "İskitli" diyor. Yani sen bir barbarsın, ne kadar zeki olursan ol, medeni falan değilsin demeye getiriyor lafı. Bu çağda barbar kelimesi Yunan olmayan ve konuşamayıp sadece gürültü çıkaran anlamına gelir. Bu son derece ağır, çok çirkin bir ırkçı saldırı. Anaharsis'in buna verdiği cevap ise sadece o Atinalı'yı değil, bütün bir aidiyet felsefesini temellerinden sarsacak cinsten. Evet diyor, yurdum benim yüz karam ama sen yurdunun yüz karasısın. İnanılmaz, bu beni gerçekten çok etkiliyor. Dikkat et, kendi yurdunu savunmaya, övmeye falan çalışmıyor orada. Milliyetçi bir kriz geçirip İskitya dünyanın en büyük, en yüce medeniyetidir diye bağırmıyor. Hı. Bulduğu toprakların kusurlarını, geriliklerini kabul edebilecek kadar objektif ve kendi kimliğiyle son derece barışık. Körü körüne bir aidiyet hissetmiyor, bir kompleksi yok. Ama karşısındakinin sırf tesadüfen Atina'da doğduğu için hissettiği o içi boş kibri, o içi boş gururu tek bir hamlede bir tokat gibi paramparça ediyor. Atina muhteşem bir yer olabilir ama senin bu muhteşemliğe hiçbir katkın yok. Hatta sen oranın kalitesini düşürüyorsun diyor adama. Tam da bu yüzden Anakarsis'in eleştirileri bu kadar can yakıcı işte. Çünkü kör bir düşmanlıkla, bir nefretle değil, acımasız bir objektiflikle bakıyor dünyaya. Fakat bütün bu parlak zeka, Atina'da ona saygınlık kazandıran, en bilge adamlarla dost olmasını sağlayan bu kültürel esneklik, ne yazık ki günün sonunda onun en büyük zayıflığına dönüşecek. O çok güvendiği her şeyi dışarıdan mükemmel bir şekilde okuyabilen zihni, kendi yurduna, o yüz karası olduğunu açıkça kabul ettiği İskitya'ya geri döndüğünde
tarihin en trajik sonlarından biriyle karşılaşacak maalesef. Atina'da yıllarca kaldıktan sonra Yunan felsefesini solumuş, demokrasi tartışmalarının içinde yoğrulmuş, tanrıların devasa heykellerini, o incelikli farklı ritüelleri gördükten sonra evine dönüyor. Ama o artık Atina'ya ilk gelen o saf, dümdüz göçebe değil. Yıllar onu içten içe değiştirmiş. Değiştirmez mi? Fazlasıyla Yunanlılaşmış bir adam olarak Bozkır'a geri dönüyor. İskit tarzı konuşmasıyla Yunan sistemini hackleyen bu adam, sence döndüğünde aynı şeyi kendi toplumuna yapmaya kalktığı için mi hedef oldu? Onların açıklarını da mı yüzlerine vurdu? İskitya'nın o katı, değişmez, çok acımasız göçebe törelerine bir yenilik, evrensel bir esneklik getirmeye çalışıyor. Belki de Yunanlılardan öğrendiği o farklı inanç ritüellerini, o kültürel incelikleri kendi sert halkına entegre etmeye uğraşıyor. Ancak Matrix'ten çıkmış birinin geri dönüp içeridekileri uyandırmaya çalışmasının bedeli her zaman çok ağırdır. Uyanmak istemeyenler için büyük bir tehdittir çünkü. Kapalı ve militarist toplumlar esneklikten ve dışarıdan gelenden her zaman bir hastalık gibi korkarlar. Hele ki bu hastalık kraliyet ailesinin ta içine kadar sızmışsa o zaman durum çok daha ölümcül olur. Ve o korkunç son geliyor zaten. Kendi yurdunda bir ormanda düzenlenen sıradan bir av partisi sırasında vuruluyor. Bir düşman askeri veya Atinalı bir suikastçı falan tarafından değil üstelik. Bizzat kendi öz ağabeysi, yani İskit törelerinin o baş muhafızı Kral Kadiridas tarafından okla vurularak öldürülüyor. Yeni bir fikir, kendi kanından bile olsa o katı eskiye kurban ediliyor. Ölürken söylediği son sözler, bütün bu hayatın, o iki arada bir derede kalmışlığın kusursuz bir özetidir bence. Kanlar içindeyken şunu söyler, Yunanistan'da sadece konuşması ve zekası sayesinde hayatta kaldığını, baş tacı edildiğini ama kendi doğduğu topraklarda cehalet ve kıskançlık yüzünden kendi kanı tarafından öldürüldüğünü haykırır. Atina'da bilgeliğine, zekasına ne kadar hayran olurlarsa, olsunlar günün sonunda o hep bir İskitli, yani dışlanmış bir barbardı. Hiçbir zaman tam bir Atinalı olamadı. Evine İskitya'ya döndüğünde ise artık onlardan biri de değildi. Fazla Yunan, fazla yumuşak ve o sert sistemleri için çok tehlikeli bulundu. İki dünyanın arasında köprü kurmaya çalışan zihni tam da o köprünün üzerinde paramparça oldu. Araf'ta yaşayan, Araf'ta ölen bir bilgenin trajedisi bu. İşte gerçeği bu kadar net, bu kadar çıplak görmenin bedeli budur hayatta. Sistemi dışarıdan analiz edebilecek kadar özgürleşirsen eğer, eninde sonunda her iki kabileden de aforoz edilirsin. Çünkü gerçeğin o 4 parmaklık buz gibi çıplaklığı, kendi inşa ettikleri sıcak yalanlarda güvenle uyuyan kalabalıkları her zaman ama her zaman rahatsız edecektir. Anakarsis'in hikayesi sadece antik çağlarda kalmış bir masal değil aslında. Bizler de kendi küçük Atinalarımıza, kendi agoralarımıza o kadar gömülüyoruz ki, tıpkı o ticarette yalan söyleyip ahlakla övünen insanlar gibi, kendi çelişkilerimizi göremez hale geliyoruz. Hayatın getirdiği kaosun üstünde, o incecik 4 parmaklık tahtanın üzerinde dururken, birbirimize zeytinyağı sürüp kavga ettiğimiz o gündelik meselelerin aslında dışarıdan ne kadar anlamsız, ne kadar absürt göründüğünü tamamen unutuyoruz. Bazen durup o soğuk bozkır rüzgarını yüzümüzde hissetmeli ve kendi hayatımıza, inandığımız tüm o normallere bir İskitlinin, bir yabancının gözünden bakabilme cesaretini göstermeliyiz. Ve bu keskin bakışlı yabancı, bir gün Delfo'ya gidip kendinden daha bilge birini soracak, kahin de ona sabanının başındaki bir çiftçiyi işaret edecekti. Peki sen bugün kendi hayatının yabancısı olup olaylara tamamen dışarıdan baksaydın, üzerine titrediğin doğruların içindeki hangi ikiyüzlülüğün ya da kanıksanmış absürtlüklerin farkına varırdın? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez,